Bugün akşam kuzey ışıklarını izlemeye gidecektim. Şimdi şu küçücük yolda bile yaklaşık 70 saniye bekledik. Geceliği yine ne kadardı buranın? 18-19 euro olması lazımdı. 2000 ruble civarında. Bir büyük boy pizza, 2 tane de vişne suyu 1455 ruble tuttu. Ayağım ağrımasa her şey daha güzel olacaktı ama yani bu seyahatte en fazla benim sanırsam harcama yaptığım şey uçak bileti için. Evet arkadaşlar, buz kıran gemisini gezdik. Burayla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Buraya erken gelmeniz lazım. Galiba 5 adet sefer oluyor şu girişte biraz sonra. Yani karnımızı da doyurduk. Şimdi güzelce gidip ışıkları izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Şu an Murmansk'a geldim. Burada kaldığım otele. Yaklaşık Moskova'dan buraya 2,5 saatlik bir uçuşla Murmansk Havalimanı'nda oldum. Ve orada da taksi vardı. Taksiye gelmedim. Taksi 2000 ruble istedi. Ben de bunun yerine otobüse sordum. Otobüsle 113 rubleydi ya da 130 rubleydi, hatırlamıyorum. Yaklaşık 1-1,5 euro arası bir şey yapıyor. Geldiğim otelde merkeze otobüsle yine 10 dakikaymış, 10-15 dakika arasıymış. Ben buranın rezervasyonunu son anda yaptım. Murmansk'a gelirken, Moskova'dayken uçuşa 20 dakika kala falan yapmıştım. Geceliği yine ne kadardı buranın? 18-19 euro olması lazımdı. 2000 ruble civarında. Burada şimdilik 3 günlük bir rezervasyon yaptırdım. Eğer turlara ve gidecektim Teriberka ziyaretine, aynı zamanda belki Sami köyüne ve yine akşamları da Kuzey Yıldızlarını izlemeye gidecektim. Eğer uzatmama gerek olursa belki uzatırım. Ardından Petersburg'a geçişi öyle yaparım. Şimdi odayı size gösterecektim. Dediğim gibi oda 19-18 euro arası bir şey olması lazımdı. 2000 ruble civarında geceliği. Ve merkeze de 10-15 dakika otobüsle. Şimdi buradan size gösterelim. Bu şekilde yine bir tane yatağımız var. Şurada sehpamız var. Eşyaları koymak için, çantayı bırakmak için. Şurada bir masa var. Bir televizyon var ama televizyonu zaten ben uzun bir zamandır televizyon izlemiyorum zaten. Çok ihtiyacım olacak bir şey değil. Burada lavabomuz ve duşumuz var. Odanın içerisinde şu şekilde. Ya temiz gözüküyor lavabo. Kirli gözükmüyor, öyle söyleyeyim. Böyle küçük bir de duşu var. Yine burası da sıcak. Dışarısı şu an yaklaşık -22 ya da -23 derece gösteriyor. Ama içerisi sıcak gerçekten de. Bu konuda bir sorun yok. Şimdi şöyle burada yine bir penceremiz var. Hava alması için. Böyle burası da dışarısı. Yine burada binalar var. Şu an görüyorsunuz bayağı kar yağmış. Anlatmaya gerek yok. Yani genel olarak genel olarak oda bu şekilde. Fiyat performans baktığımız zaman yeterli yani. Bir de son anda yaptığım için zaten olabilecek en iyi yer burasıydı aslında. Tabii daha güzel yerler var ama onların fiyatı da gerçekten çok yüksekti. Çünkü ben buraya 18-19 euro yaptım. Mesela daha böyle lüks bir yere gittiğim zaman ya en az bunu bir 50-60 euro artırmam gerekirdi. Çünkü son ana bırakmıştım. Son ana bırakma sebebim aslında şuydu. Çünkü uçuş ertelenir mi, ertelenmez mi buna emin olamadığımdan dolayı son ana bırakmak istedim. O yüzden de ya dediğim gibi çok önemli değil. Çünkü ya yeterli olur. Açıkçası tabii ki Moskova'daki hostel daha çok hoşuma gitmişti. Oradaki de aynı fiyattı. Ya sadece son gece kaldığım farklıydı. Ya orası bence daha güzeldi buradan. Ama burayı da yine fiyatına göre baktığımızda ve bölgeyi düşündüğümüz zaman böyle bir iklim şartlarında olan bir bölge için yani bu fiyatlara yapacak bir şey yok. Yani yine uyumlanabilecek şekilde güzel, havalı. Yani penceresi falan var. Güzel oldu bu yüzden. Duşu da bu defa özel olduğu için lavabosu da içeride. Bu da iyi bir artı yönü. Bunun dışında başka otel
ben buradan turlara gideceğim işte. Turlarla gidecektim çünkü çok soğuk bir iklim olduğu için bunu tek başıma yapmam biraz zor olur. Çünkü ileride yapmak ister miyim böyle şeyleri tek başıma, böyle daha aksiyonlu olması için tabii ki denemek isterim. Ama şu an bunu yapmam büyük bir hata olur. Çünkü bir tecrübem yok, bir deneyimim yok. O yüzden şu an bunu yapamam. Şu an turlarla gideceğim. O yüzden akşamları kuzey yıldızlarını izlemeye, yine sabahları da Teriverka ve Samiköy vardı. Onları gezeceğim. Bunların da henüz rezervasyonunu yapmadım. Büyük ihtimalle bu videodan sonra yaparım. Ama zaten bakmıştım onların da fiyatlarına. Tam yaptıktan sonra fiyatlarını yazarım. Çünkü farklı farklı turlar var. Her biri farklı fiyatlardan yapıyor. Farklı etkinlikler yaptığı için. Yani şimdi artık 2-3 gün burada kalırım veya 4 gün de olabilir. 4. gün tam olur mu emin değilim. Sonrasında Petersburg'a geçerim. Yine burada maceralarım olacak. Değişik. Burada da farklı yerlere gitmeye çalışacağım. Marketten de yine bu şeyler almıştım. Böyle börek gibi bir şey. Su aldım. Böyle badem filan aldım. Bunun dışında da gerçekten çok yorgunum. Zaten o paten deneyimimden sonra, hayatımdaki ilk paten, muhteşem yaptığım patenden sonra sol ayağım çok fazla ağrıyor. Bilek kısmı özellikle. O yüzden bugün oturacağım. Bugün herhangi bir tura falan gitmeyeceğim. Yoksa gidersem iyice ağrımaya başlar. Hem Petersburg'u gezemem hem de buradaki turları iyi, verimli bir şekilde geçiremem. O yüzden bugün dinleneyim. Bugün iyice bir uyuyayım. Burada otururum. Yarın da bakarım, bir merkezi gezerim. Zaten buranın merkezi çok fazla büyük değil. O yüzden de gezilebilecek o kadar çok fazla yer yok. Ya gezmeye değecek aslında hani şu anki planlarımın arasında. 5-6 yere büyük ihtimalle giderim sadece. Sonrasında bir gün yeterli olur zaten merkez için, hatta fazla bile olur. Ya bu arada ben çok fazla konuştuğumu fark ettim. Videolar çünkü ne kadar uzun olacak bilmiyorum. Normalde ben çok kısa olur diye düşünüyordum. Hani hiç şey olmaz ama şu an fark ettim. Şu an bu konuşma 5 dakika oldu neredeyse. Ya bilmiyorum, bunun düzenlemesini tamamen sonradan karar vereceğim. O yüzden bakalım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün Murmansk'ta ikinci günüm. Şu an kaldığım otelde çıktım. Kaldığım otel şurada, şöyle küçük bir yer. Bugün akşam kuzey ışıklarını izlemeye gidecektim. Şimdi 7'de bir yerde buluşacaktık. Şu an saat yaklaşık 2 civarında. Oraya gitmeden önce biraz şehrin merkezini gezmek istiyordum. Zaten çok izleyecek fazla bir yer yok. Hem de hava soğuk olduğu için. O yüzden bir kısa tur yapayım dedim. Şu arkadaki sarılı mavili olan yer kaldığım bina. Şu anda buradan yürüyerek gidecektim aşağıya. Otobüs de gidiyor. Otobüs gidiyor ama bakalım, otobüsün nerede olduğunu tam olarak şu an bilmiyorum. Bulduğum zaman otobüsle geçerim. Büyük ihtimalle aşağıda bir durak vardı. Oradan giderim. Zaten bu sol ayağımın ağrısı halen geçmedi. Şu anda ağrıyor. Ama yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle o patenin arka kısmı çok fazla yordu. Yavaş yavaş, kendimi fazla yormadan, merkezdeki birkaç yeri, buz kıran gemisi vardı Lenin. Onu gezerim. Biraz da merkezinde yürümüş olurum. Zaten burası merkeze otobüsle 10 dakika. Şu an aslında otobüs gidiyor ama bu otobüs merkeze mi gidiyor onu bilmiyorum. Biraz yürüyelim. Hem şu ayağım için belki biraz açılmış olur. Şu an hava eksi 13 derece gösteriyor. Hissedileni de eksi 20 gösteriyor. Bugün biraz kalın giydim. Bugün biraz kalın giymiştim. Fazla üşümüyorum. Şu an elime eldiveni taktım zaten. Sadece yüzümde rüzgardan dolayı üşüyorum. O yüzden de şimdi merkezde gittiğim zaman orada bir AVM vardı. Oradan yüzümü tam kapatacak bir bere
veya bir atkı gibi bir şey alırsam yüzümde üşümez. Çünkü akşamleyin kuzey ışıklarını izlemeye gidecektim. Orada daha rahat olabilmek için. Yarın da Teriberka köyüne gidecektik. Yine o yüzden sabah erken kalkmam gerekiyor. Bu da yaklaşık 7.30'da başlayacak. Araçla kaldığım otelden alacaklar. Bir 18 kişilik ya da 8 kişilik bir ekipti. Sayısını tam hatırlamıyorum şimdi. O yüzden yarın da gün boyunca uzun bir zaman dışarıda kalacağım için bugünden askıyı kesin almamla... askı dedim ya, ne askısı? Atkı ya da bir tamamen yüzümü kapatan bere almam lazım. Şu an berem var ancak bu tam yüzümü kapatmıyor. Sadece kulaklarımı ve kafamı kapatıyor. Burası dediğim gibi merkeze çok uzak bir yer değil. 1,5-2 kilometre. Zaten otobüsle 10 dakika içerisinde maksimum merkezde olursunuz. Ama şu an biraz yürüyerek gitmek istedim. Hem zaten direkt merkeze gitmeyecektim, AVM. Buraya çok uzak değil, yakın. AVM'ye uğradıktan sonra yürüyerek Buzkıran gemisine de giderim. Orada bir tane yine büyük bir heykel vardı, ismini unutmuştum. Onu gezmiş oluruz. Evet, bu arkamdaki güvercinler dün de buradaydı. Bu sayede yolumu takip ediyorum, nereden geldiğimi hatırlamak için. Kendime böyle işaretler bırakıyorum aklımda. Ve yürürken bunlara bakıyorum ve sonrasında bulmam rahat oluyor. Bir kere bir yere gittiğim zaman tekrar çok rahat bir şekilde bulabiliyorum. Şimdi ana caddeye yaklaştık. Buradan ilk önce AVM'ye giderim. Zaten otobüse bu yüzden binmeyeyim dedim. Çünkü zaten AVM şurada olduğu için tekrar inecektim. Onu bekleyene kadar yürürdüm. Daha hızlı olurdu. Ardından da Buzkıran gemisini gezerim. Sonrasında Buzkıran gemisini gezdikten sonra da ne yapacaktım? Bir tane heykel vardı. Onun ismini unuttum. Onun çevresini biraz gezerim. Sonrasında artık yavaş yavaş akşam için zaten bir yerde otururum. Çok fazla dışarıda duramam. Şu an eldivenler elimde olmasına rağmen yine de ellerim üşüyor. Şimdi seni dünyanın en kuzeydeki büyük liman şehirlerinden birine götürüyorum. Murmansk, soğuk rüzgarların kol gezdiği, gecelerin aylarca sürdüğü ama yine de yaşamın inadına devam ettiği eşsiz bir şehir burası. Murmansk, Rusya'nın Arktik kıyısında Barents Denizi'ne açılan bir kapı gibi durur. 1916 yılında Birinci Dünya Savaşı sırasında kuruldu. Amaç belliydi. Rusya'ya deniz yoluyla silah ve malzeme taşınmalıydı. Donmayan limanı sayesinde kışın bile ticaret devam edebiliyordu. Ama Murmansk sadece stratejik önemiyle değil, zorlu doğası ve direnciyle de dikkat çekiyor. Kutup geceleri boyunca gün ışığını görmeden yaşamayı öğrenmiş insanların şehri burası. Ama karanlığa rağmen burada hayat var. Çocuklar okula gidiyor, insanlar işe koşuyor, sokaklar karlar içinde ama kalpler sıcak. Ve bir de kuzey ışıkları var. Kış aylarında gökyüzünü adeta bir resim gibi boyayan o renkli ışıklar burayı sadece haritada bir nokta olmaktan çıkarıyor. Murmansk, soğukla barışmış insanların gökyüzünde dans eden ışıkları izleyerek umut biriktirdiği bir şehir. Evet, burada her yerde ışıklar var zaten. Şu küçücük yolda bile yaklaşık 70 saniye bekledik. O yüzden biraz bu tarz yerlerde çok yorucu olabiliyor beklemek. Bazen karşıya geçmek için çok uzun bekliyorsunuz. Arka arkaya iki ışık denk geldiği zaman. Genelde herkes kurallara uyuyor.
ışık olmayan yerlerde yayalar tabii ki öncelikli olarak geçebiliyor ama ışık olan yerlerde beklemek zorundayız. Şimdi buradan burada yine böyle kapalı duraklar var. Bunlar zaten burada olmazsa insanlar çok fazla üşür. Gerçekten sürekli burada yaşamak çok zor bir durumdur. Sürekli bu soğuğa katlanmak zorunda olmak bir süreden sonra artık insan için yorucu olur. Ama tabii ki burada yaşamaya başlamış olan, sürekli burada olan kişiler için artık sıradan alışılmış bir durum. Şimdi gerçekten şu ayağım ağrımasa her şey daha güzel olacaktı ama yine de bir şekilde yürümeye çalışıyorum. Tam bilek kısmı gerçekten ağrıyor. Paten yaparken aslında bir kere düştüm ama o zaman ters düşmemiştim. Büyük ihtimalle arka kısmı çok böyle sıkar gibi yapıyordu sol ayağımı. O yüzden de olmuş olabilir. Ve artık benim bir yerde durup beremi takmam lazım. Yoksa kulaklarım artık donacak. Şu an buz tutmaya başlamışlar. Evet, akşam da dışarıda olacağım için bugün biraz termal içlik giymiştim. Hem alt hem üst. O yüzden çok üşümüyorum. Üstüme de 2 kat ekstradan daha termal kıyafetin üstüne 2 kat kazak giydim. Ama bu kazaklar çok kalın değil. Yani normal aslında. Şu an sadece parmaklarım üşüyor eldiven olmasına rağmen. Bir de yüzüm biraz üşüyor. Buna da bir çözüm bulmam lazım. Ya aslında biraz sonra çekime ara verip tekrar merkeze geldiğimde çekime devam ederim. Bu sırada merkezden dinlenecek bir yerde bulmuş olurum. Evet. Sanırsam AVM'ye çok az kaldı. Yine bu şekilde. Ya aslında çok kalabalık bir yermiş. Ben bu kadar kalabalık olmasını beklemiyordum açıkçası. Ama beklediğimden bayağı kalabalık bir nüfusu var. Ve hayat normal bir şekilde buradaki insanlar için devam ediyor. Çünkü sürekli bu iklime alıştıkları için çok fazla zorlanmıyorlardır büyük ihtimalle. Tabii bunun kendine göre zorlukları vardır. Ama bu artık onlar için alışılmış bir durum olmuştur. Ya şu an AVM'ye doğru gittiğimi düşünüyorum ama ben yine de konumdan kontrol etmek istiyorum. Ve havada şu an bu şekilde, çok fazla aşırı karanlık değil. Bugün zaten sabah bayağı dinlenmiştim, o yüzden geç uyandım. Yaklaşık saat 10 gibi hava aydınlanmaya başlamıştı. Şimdi yine burada bir ışığa geldik. Bakalım kaç dakika bekleyeceğiz. Hiçbir şey yazmıyor. Ve 1,5 dakikalık süresi var. Murmansk'ta yaşamak, doğayla sürekli bir mücadele halinde olmak demek. Şehir, Kuzey Kutup Dairesi'nin hemen üstünde yer alıyor. Yani burada kışlar uzun, kar kalın, hava sert ama en çarpıcısı kutup gecesi. Her yıl Aralık ortasından Ocak sonuna kadar güneş hiç doğmuyor. Gündüz gibi aydınlık olmayan bu saatler morumsu bir alacakaranlıktan ibaret. Buna rağmen hayat durmuyor. Murmansk halkı bu zorlu koşullara uyum sağlamış. Evler iyi yalıtılmış, ulaşım sistemleri düzenli, marketler dolu, hatta kış festivalleri bile düzenleniyor. Çünkü burada insanlar doğayla kavga etmiyor, onunla yaşamayı öğrenmiş. Evet, şehirde hem elektrikli otobüsler hem normal otobüsler hem de küçük minibüsler var. Ulaşım konusunda yine bir sorun olmaz burada geldiğiniz zaman.
her yere rahatlıkla ulaşabilirsiniz ve yine taksiler var. Burada taksi çok fazla Moskova'daki kadar görmedim. Ama yine de burada da taksiler var. Aynı zamanda şehrin her yerinde market, küçük bakkal tarzı yerler var. Yine bir şeyler yiyip içmek istediğinizde, atıştırmalık bir şeyler almak istediğinizde her yerde bunları temin etme ihtimali var. Her yerde temin edebilirsiniz bunları. Şu anda biraz kar yağmıyor. Aslında rüzgar çıktığı için çatıların üst kısmındaki karları savuruyor. Çok öyle aşırı soğuk gelmedi açıkçası yani. Ama şu an parmaklarım ve yüzüm gerçekten dondu. Ama belki de daha bu soğuk değildir, normal bir havadır, bilmiyorum. Ama şu anki hava çok fazla soğuk gelmedi açıkçası benim için. Evet, bu turdan sonra da umarım bugün kuzey ışıklarını izleyebilirim. Çünkü Petersburg'a dönüş biletini henüz almadım bu yüzden. Yani bu seyahatte en fazla benim sanırsam harcama yaptığım şey uçak bileti için olacak. Yani şehirler arasındaki kastediyorum. Türkiye'den buraya geldiğim uçak biletlerini uygun fiyata almıştım. Hem puanlarım vardı hem de kampanyası vardı. Biliyorsunuz bazı havayolu şirketleri kampanyalar düzenliyor. Buradan uygun fiyata bulmanız mümkün. Bunlar çok pahalı olmadı ancak buradaki şehir içinde yaptığım uçuşlarda son anda çünkü alıyorum biletleri. Bu yüzden büyük ihtimalle pahalı oluyor. Bunun dışında diğer şeylere çok fazla bir harcama gitmedi açıkçası. Onlar normal seviyede. Ancak burada şehirler arasında geçiş yaparken uçak biletlerini son anda aldığımdan dolayı bunlara biraz, yani seyahat harcamasının büyük bir kısmını bunlar için yapmış oldum. Şimdi evet, sanırsam AVM'ye geldik. AVM buradaymış. Aslında yukarıdan karşıya geçseydim daha iyi olacaktı. Çünkü aşağıya kadar yürüyüp oradan karşıya geçmem gerekiyor AVM için. Ve ayrıca yine Murmansk'a trenle de ulaşım sağlayabilirsiniz. Bunun için Moskova'dan Petersburg'a geçiş yapıp Petersburg'dan da 24 saatte gelen bir tren var. Ancak o şu an gerçekten çok uzak. Daha doğrusu çok uzun, 24 saat boyunca. Ve yataklı olmazsa o yolculuk gerçekten çekilmez olur. Tabii ki yataklı vagonlar var, 4 kişilik. Ama burada da ya vagonda kimle kalacaksınız, bu da önemli. O yüzden bu yolculuğu daha da zorlaştırabilir. Ya bütçem olsa aslında tren deneyimini yaşamak isterdim. 4 kişilik vagonundaki bütün koltukları alırdım. Ama şu an o çok pahalı olur benim için. Çok fazla bir harcama yapmış olurum. O yüzden buna gerek yok. Uçakla giderim, hem hızlıca Petersburg'a geçiş yapmış olurum. Sonrasında Petersburg'u da gezerim ve sonra Türkiye'ye dönmüş olurum artık. Ya ayağımın durumuna göre aslında Türkiye'ye döndüğüm zaman Antalya'ya dönecektim. Ve oradan da Gürcistan'ı gezmeyi planlıyordum. Yine 5 günlük bir gezi olacaktı. Şu an tamamen ayağımın durumuna bağlı. Eğer ayağım iyileşmiş olursa Antalya'ya geçip oradan da Gürcistan'a geçeceğim. Yani Petersburg'daki son gün buna artık karar veririm. Çünkü şu an belki daha yeni olduğu için düzelebilir. O yüzden şimdiden kesin bir karar vermek istemiyorum. Şimdi AVM'ye gidip oradan hemen bir bere ya da atkı almam lazım. Evet, biraz yine yukarıya doğru yürüdükten sonra
Ben aslında yukarıdan gelirken dikkat etmemiştim bu duruma. Şimdi aşağıya kadar yürümem gerekiyor. Evet, akşam için gerçekten heyecanlıyım. İlk defa böyle bir deneyim yaşamış olacağım. Benim için de özel bir deneyim olacak. Umarım görebilirim bugün. Çünkü eğer göremezsem tekrar bir gün daha katılmam gerekecek. Çünkü buraya kadar gelip izlemeden dönmek mantıksız olur. Bugün görebilirsem çok iyi olacak. Çünkü yarın diğer turla Teriberka gezisi olacak. Sonrasında bilet alıp Petersburg'a dönüp oraları da gezmek istiyorum. Ayrıca Murmansk çevresi Arktik tundralarla, buz kaplı nehirlerle ve kışın donan göllerle çevrili. Yaz geldi mi her yer yeşermeye başlıyor. Gündüzler uzuyor, hava tatlılaşıyor, kutup gecesi yerini beyaz gecelere bırakıyor. O zamanlarda güneş neredeyse hiç batmıyor. Zıtlıkların şehri Murmansk'ta doğa hem düşman hem de dost ve belki de bu yüzden buraya gelen her ziyaretçi sadece şehri değil, kendi sınırlarını da keşfetmiş oluyor. Murmansk'ın hikayesi öyle yüzyıllar öncesine dayanmıyor. Aslında oldukça genç sayılır. 1916 yılında Çarlık Rusyası döneminde kuruldu. Adı önce Romanov na Murmaneydi. Yani Murman kıyısındaki Romanov. Ancak Ekim devriminden sonra kısaca Murmansk olarak kaldı. Ama gençliğine aldanmayın. Murmansk tarih sahnesine çıktığı günden itibaren hep ön saflarda oldu. Birinci Dünya Savaşı sırasında batıdan gelen müttefik yardımları buraya ulaştı. Liman donmadığı için gemiler kışın bile yanaşabiliyordu. Bu özellik ona stratejik bir üstünlük kazandırdı. İkinci Dünya Savaşı'nda ise Murmansk neredeyse tamamen yerle bir oldu. Nazi Almanyası bu limanı ele geçirerek Sovyetlerin batıdan yardım almasını engellemek istiyordu. Ama Murmansk halkı yılmadı. Şehir 40 binden fazla bomba yedi ama düşmedi. Bu direnişiyle kahraman şehir unvanını aldı. Tıpkı Stalingrad ve Leningrad gibi. Savaş sonrası Murmansk, Sovyet kutup araştırmalarının ve balıkçılığın merkezi haline geldi. Aynı zamanda nükleer buz kıran filosunun da evi oldu. Bu şehir sadece soğukla değil, tarih boyunca gelen her zorlukla savaşmayı başardı. Yani Murmansk haritada küçük bir nokta olabilir ama içinde koca bir tarih saklar. AVM'den çıktım. Yaklaşık 2 kilometre, 2,5 kilometre yürüdüm. Lenin gemisine geldim şu anda, buz kıran gemisine. Buraya otobüs geliyordu dediğim gibi, ancak ben yürüyerek gelmek istedim geze geze. Ama şimdi biraz hızlanmam gerekiyor. 5 dakikalık bir mesafe daha kaldı. Çünkü 4'te kapanıyormuş. Şu an böyle aşağıda bir yolda geldim. Yine burada da ulaşım konusunda Murmansk'ta da asla bir sıkıntı yaşamazsınız. Minibüsler, otobüsler sürekli geçiyor. Ve hemen hemen her yere gidiyor diye tahmin ediyorum. Şimdi AVM'den birkaç tane atıştırmalık bir şeyler almıştım. Bir de bu bere zaten yanımdaydı ama yüzümü kapatmak için rüzgardan dolayı akşam kuzey ışıklarına giderken ve yarın da Teriberka gezisinde kullanabilmek için yüzümü tamamen kapatan bir bere daha aldım. Şu an buz kıran gemisine yaklaştım artık. Evet. Burayı da gezip buradan çıktıktan sonra da bir anıt vardı. Büyük savaş sırasındaki, ismini şu an tam hatırlamıyorum. Oraya giderim. Sonrasında bir şeyler yerim artık. Çünkü kahvaltı yapmamıştım. Sadece bir şeyler atıştırmıştım. Sonrasında bir şeyler yerim onları da gezdikten sonra. Sonra artık kuzey ışıklarını izlemek için bir yerde buluşacaktık grupla. Saat 7'de de orada olmam gerekiyor. O yüzden 7'de de oraya geçmem gerektiği için biraz acele etmem gerekiyor. Şu anda saat 3 olması lazım. Hava artık yavaş yavaş kararmaya başladı. Zaten bulutlu olduğu için kapalı. Bu da biraz daha erken kararmasına neden oldu.
Ama genelde de bu mevsimlerde bu civarlarda artık karanlık oluyor. Hatta belki bugün biraz daha aydınlık diye düşünüyorum önceki günlere göre. Burada nehirin ya da boğazın kenarında bu Lenin buz kıran gemisi, tam şu an bilmiyorum ama ben böyle belgesel tarzında bir şey yapacağım büyük ihtimalle. O yüzden ara ara benim olmadığım yerlerde bununla ilgili genel bilgileri paylaşacağım. Bugün size denizcilik tarihinin en özel ve en etkileyici gemilerinden biri olan Lenin adlı nükleer buz kıran gemisinden bahsedeceğim. Bu gemi sadece Sovyetler Birliği'nin değil, tüm dünyanın gördüğü ilk nükleer enerjili yüzey gemisi olarak tarihe geçti. 1950'lerin sonunda inşa edilen Lenin hem teknoloji hem de strateji açısından devrim niteliğindeydi. Lenin'in inşasına 1957 yılında başlandı ve 1959'da denize indirildi. O zamanlar nükleer enerjinin sivil alandaki kullanımı henüz emekleme aşamasındaydı. İşte tam da bu zorlu dönemde Sovyetler Birliği bu devasa projenin altından başarıyla kalktı. Peki bu gemi niçin yapılmıştı? Lenin'in görevi özellikle kış aylarında kalın buz tabakalarıyla kaplanan Arktik denizlerinde Kuzey Deniz Yolu'nun yıl boyunca açık kalmasını sağlamaktı. Bu sayede Sovyetler Birliği Kuzey Kutbu üzerinden geçen kargo ve askeri gemilerinin kesintisiz hareket edebilmesini hedefliyordu. Lenin 2,5 metre kalınlığındaki buzları kırarak ilerleyebiliyordu. Üstelik yakıt ikmali gerektirmeden uzun süre çalışabilmesi onu benzersiz kılıyordu. Evet, içini ziyaret edebilmek için şu karşı yerden bilet almamız gerekiyormuş galiba. Şimdi bilet almaya gidiyorum. Bilet aldıktan sonra artık umarım içini gezebiliriz. Buraya kadar gelip içini görmeden gitmek istemem. Şimdi bakalım, burası bilet yeri. Üç adet nükleer reaktörle çalışan bu dev gemi o dönemde tamamen dizel motorlarla çalışan diğer buz kıranlara göre çok daha güçlü ve uzun menzilliydi. Geminin içinde adeta küçük bir şehir vardı. Kameralar, sinema salonu, spor alanları, kütüphane ve sağlık üniteleriyle mürettebatın ihtiyaçları tam anlamıyla karşılanıyordu. Çünkü bu buz kıran zorlu Arktik şartlarında haftalarca mürettebatını taşımak zorundaydı. Lenin'in Sovyetler Birliği için önemi büyüktü. Çünkü bu gemi sadece bir deniz aracı değil, aynı zamanda Sovyet teknolojisinin ve atom enerjisinin barışçıl amaçlarla nasıl kullanılabileceğinin bir de simgesiydi. 1959 yılında yapılan törenle Sovyet bayrağı ilk kez Lenin'de çekildiğinde bu olay büyük yankı uyandırmıştı. Lenin yaklaşık 30 yıl boyunca Kuzey Kutbu'nun soğuk ve zorlu sularında görev yaptıktan sonra 1989'da hizmet dışı bırakıldı. Lenin, teknolojik yenilikleri, stratejik önemi ve sembolik değeriyle sadece bir buz kıran değil, Sovyetler Birliği'nin gücünü ve kararlılığını yansıtan yaşayan bir tarih parçasıydı. Lenin buz kıran gemisi 1989 yılında hizmet dışı kaldıktan sonra tarih sahnesinden çekilmedi. Aksine Murmansk şehrinin kalbinde yaşayan bir efsaneye dönüştü. Murmansk, Rusya'nın en kuzeyindeki en büyük liman şehirlerinden biri olarak Arktik'te olan bağlantısını Lenin sayesinde çok daha güçlü hale getirdi. Uzun yıllar Murmansk limanında demirli kalan bu dev gemi zamanla hem Sovyetler Birliği'nin hem de Rusya'nın kutup denizciliği tarihini anlatan bir simge oldu. Ancak bir gemi için en büyük tehlike unutulup çürümek. Neyse ki Lenin bu akıbetten kurtuldu. 2000'lerin başında kapsamlı bir restorasyon sürecine alındı. Onca yılın yorgunluğunu atmak için detaylı bakım ve yenilemeler yapıldı. 2009'da restore edilen Lenin artık sadece bir gemi değil, tam anlamıyla bir müze haline geldi. Bugün ziyaretçiler Lenin'in büyüklüğünü ve gücünü yakından görebiliyor. Reaktör odalarını, kaptan köşkünü, yaşam alanlarını keşfedebiliyor. Bu deneyim sadece teknik bir gezi değil, Arktik'in zorlu koşullarında hayatın nasıl olduğunu hissettiren bir yolculuk. Lenin 2016 yılında Rusya'nın kültürel ve tarihi mirasları listesine alındı. Bu sayede korunması garanti altına alınan Lenin artık sadece bir deniz aracı değil, eğitim, tarih
ve kültür merkezi olarak da görev yapıyor. Her yıl on binlerce yerli ve yabancı turist bu dev buz kıranı ziyaret ediyor. Sovyetler Birliği'nin Arktik macerasını kendi gözleriyle görüyor. Murmansk halkı için Lenin gurur kaynağı ve kimlik simgesi, Sovyetlerin güçlü dönemlerinin anısı ve Rusya'nın Kuzey Deniz yollarındaki stratejik gücünün simgesi olarak yaşatılıyor. Ayrıca Lenin, filonun geri kalan nükleer buz kıranlarına ilham verdi, onların yolunu açtı. Lenin'in ardından nükleer buz kıran teknolojisi hızla gelişti ve Rusya bu alanda liderliğini sürdürüyor. Lenin sadece bir başlangıçtı, çünkü Arktik bölgelerindeki buzlar kalın ve zorluydu. Bu da daha güçlü, daha büyük ve daha verimli buz kıranlara ihtiyaç olduğu anlamına geliyordu. Lenin'den sonra Sovyetler Birliği ve ardından Rusya birkaç nesil daha nükleer buz kıran gemisi üretti. Bunların en yenileri çok daha gelişmiş reaktörlere, güçlü motorlara ve üstün navigasyon sistemlerine sahip. Örneğin Arktika sınıfı buz kıranlar 1970'lerden itibaren hizmet vermeye başladı ve günümüzde halen aktifler. Bunlar 3-4 metre kalınlığındaki buzları rahatlıkla kırabiliyor. Nükleer enerji kullanımı bu buz kıranlara sadece güç sağlamakta kalmıyor, aynı zamanda çevre dostu bir seçenek olarak da öne çıkıyor. Yakıt ikmali ihtiyacını azaltarak uzun süreler boyunca buzların arasından geçmelerini mümkün kılıyor. Bu Arktik'te daha güvenli ve sürekli ulaşım anlamına geliyor. Bugün Rusya dünyadaki en büyük nükleer buz kıran filosuna sahip. Kuzey Deniz Yolu'nun ekonomik potansiyelini artırmak ve Arktik kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak için bu gemiler kritik önemde. Ayrıca küresel ısınmanın etkisiyle buzların erimesiyle birlikte yeni deniz yolları açılıyor ve bu da buz kıranların önemini daha da arttırıyor. Buz kıranlar sadece ticaret için değil, aynı zamanda bilimsel araştırmalar, kurtarma operasyonları ve askeri amaçlar için de kullanılıyor. Rus donanması ve araştırma ekipleri bu dev makinelerle zorlu kış şartlarında bile görev yapabiliyor. Lenin'in açtığı yolda ilerleyen bu teknolojik devler günümüzün kutup keşiflerinde ve küresel enerji politikalarında kilit rol oynuyor. Gelecek yıllarda nükleer buz kıran teknolojisinin daha da gelişeceği, belki de tamamen otonom, robotik buz kıranların denizlerde yer alacağı tahmin ediliyor. Lenin ve Murmansk hakkında bahsettiğimizde sadece teknik bilgiler değil, aynı zamanda bazı ilginç ve az bilinen detaylar da karşımıza çıkıyor. Mesela Lenin'in reaktörlerinde kullanılan nükleer teknoloji o dönemin en ileri seviyesindeydi ve Sovyet mühendislerin ne kadar cesur ve yenilikçi olduğunu gösteriyor. Bir başka ilginç gerçek ise Lenin'in aslında sadece birkaç kez ciddi buz tıkanıklarında mahsur kalması. Ancak geminin mürettebatı ve destek ekipleri soğukkanlılıklarını koruyarak gemiyi kurtarmayı başardı. Bu durum buz kıranların ne kadar zorlu görevlerde kullanıldığını ve her zaman risklerle karşı karşıya olduklarını gözler önüne seriyor. Murmansk halkı için Lenin sadece bir gemi değil, aynı zamanda şehirle bütünleşmiş bir kahraman. Her yıl düzenlenen çeşitli festivallerde gemiyle ilgili etkinlikler yapılır ve ziyaretçiler bu tarihi devri soluyabilirler. Ayrıca Lenin, Sovyet döneminde pek çok propaganda filmine, belgeseline ve kitaba konu oldu. Bu yapımlar halkın atom enerjisine ve teknolojik gelişmelere olan güvenini artırmak amacıyla kullanıldı. Ve son olarak Lenin'in müzeye dönüştürülme sürecinde birçok teknik ekipman orijinal haliyle korunarak ziyaretçilere gerçek bir zaman yolculuğu deneyimi sunuyor. Bu da onu sıradan bir müzeden çok daha özel yapıyor. Lenin sadece bir gemi değil, teknoloji, cesaret ve insan ruhunun Arktik soğuğunda parlayan bir simgesi. Murmansk ise bu simgenin hikayesini yaşatan soğuk ama sıcak kalpli bir şehir. Evet arkadaşlar, buz kıran gemisini gezdik. Burayla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Buraya erken gelmeniz lazım. Galiba 5 adet sefer oluyor. Şu girişte biraz sonra oraya gideceğim. Oradan gösteririm. 5 sefer oluyor. Sabah 10'da, 11.30, 1'de, 3.30'da bir de 4.30'da oluyor sanırsam. Birazdan daha detaylı gösteririm. Son 2 turda rezervasyon yaptırarak veya bir turla gelmeniz gerekiyor buraya. Yoksa sizi almayabiliyorlar yer olmazsa. Bizim zaten aslında yer yoktu. Şansa buradaki bir geldiğim abla vardı. O sağ olsun o söyledi ve bizi aldılar.
Sonrasında burada evet şunu söylemem gerekiyordu. İlk 3 tura yani bir randevu oluşturmadan da gelip bu gördüğünüz yerde sıraya giriyorsunuz. Yani sıraya girmeniz gerekiyor. Buradan alabiliyorsunuz. Bileti içeriden alıyorsunuz. Bileti içeriden alıyorsunuz. Sanırsam 600 rubleydi. Şimdi şuranın da videosunu göstereyim. Директор, и у него 4 гида, 2, сейчас они 2 этих самые на больничном. Burada saatleri yazıyor. Ben bunu da açıklamadaki bilgilere eklerim. Videonun da diğer kısmına eklerim. Bunun içinde zaten bir rehber eşliğinde geziyorsunuz. Rehber anlatıyor. Tabii Rusça anlatıyor. Rusça bilmiyorsanız birçok şey, hiçbir şey anlamazsınız zaten ama buradaki bir abla sağ olsun onlarla beraber girmiştik. Hatta benim biletimi de onlar aldı. Çünkü ilk geldiğimde ben nasıl burayı bulacağımı bilemiyordum. Bileti nereden alacağımı. Onlar bana bilet ofisine kadar yardım etmişti. Tekrar arkamdan gelmişti. Ben de o nazik davranışları için abla ve annesine kahve almıştım. Sanırsam o yüzden onlar da bana böyle bir jest yapmak istediler sanırsam. Sağ olsunlar. Ne kadar yok desem de onlar aldı biletimi. İçini gezdik. İçinde de yine bu abla bana İngilizce olarak tercüme etti. Zaten içini gezerken bütün kısımları gezmiyorsunuz. Bazı kısımları geziyorsunuz. Bunu rehber size gösteriyor gidecek yerleri. İçeride fotoğraf ve video çekmek serbest. Burada başka ne söyleyebilirim? Şu anda kuzey ışıklarını izlemeye gidecektim. Anıt'a bugün gidemeyeceğim. Anıt zaten burada bir buraya gelecektim. Bir de anıt kısmını ziyaret edecektim. Çok da fazla merkezde gezilebilecek bir yer yok. O yüzden biraz sonra gidip bir şeyler yiyeyim. Sonra da buluşacağımız yere gideyim kuzey ışıklarını izlemek için. Diğer detayları da açıklamaya yazarım ve videonun içine de yine kısa bir belgesel yapmaya çalışacaktım içinden çekebildiğim kadarıyla. Çünkü dinlediğimden dolayı içinde genelde kendimi çekmedim. Sadece geminin iç kısmını çektim. Evet arkadaşlar, burada aynı zamanda yemek yiyip kahve ve su filan, meyve suyu içebileceğiniz içeride de bir kısım var. Restoran ve kafe kısmı var. Küçük bir yer, fazla büyük değil. Şimdi kuzey ışıkları için bir yerde buluşacaktık. Buraya gitmeden önce de şu an içeri geçip biraz oturacağım. İçeriden bir bakayım, buraya gideceğim yer yakınsa, orada eğer bir yemek yiyebileceğim yakında yer yoksa 2 kere yorulmamış olurum. O yüzden burada bir şeyler yerim. Sonra da buluşacağımız yere geçerim. Yani güzel bir deneyim oldu. Şimdi kuzey ışıkları artık geliyor. Umarım, hani şu an havada sanki bulutlu gibi duruyor. Pek açık gibi de durmuyor, bilmiyorum. Belki gideceğimiz yerde hava açıktır. Çünkü gideceğimiz yer yaklaşık olarak buradan 130 kilometre falan uzakta. Bu yüzden de belki orası açıktır umarım ve bu kadar gelmişken en azından bugün halledebilirsem çok daha iyi olacak. Çünkü Teriverka gezisi de olacaktı. Ama burada fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Çünkü Petersburg'a geçip Petersburg'u gezeceğimden dolayı geriye kalan zamanımı Petersburg'da geçirmek istiyorum. Bakalım, umarım şanslı olurum ve görebilirim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İç kısmına gidelim. İç kısmında biraz oturup dinleneyim. Yemek varsa burada yemek yerim ya da gideceğim yerde yakınsa. İç kısmına da gösterelim. Burada şu şekilde bir tane kocaman bir yengeç var. Deniz kabukları var. Deniz kestanesi, at kestanesi nereden çıktı? Deniz kestanesi var. Şöyle göstereyim.
Yine bu şekilde buradan gelip bir şeyler yiyebilirsiniz, bir şeyler içebilirsiniz. Hediyelik eşyalar böyle alabilirsiniz. Burada motifli çoraplar var. Böyle klasik her yerde görebileceğiniz şeyler var. Ben bilmiyorum, genelde gittiğim hiçbir yerde bu tarz bir şey almadım. Hediyeleri hiçbir yerde almadım çünkü çok mantıklı gelmiyor bana. Yani böyle normal bir resim tablosu var. Benim için çok bir şey anlam ifade etmediği için almadım ama bazıları için tabii ki anlam ifade ettiği için alabilir. Ya genelde tabii ki böyle çok güzel şeyler oluyor. Ama onlar da çok pahalı oluyor. Bütün parayı da onları harcamak istemiyorum. Başka zaman geldiğimde, o zaman bütçem olursa o zaman alırım. Mesela şuradaki evet arkadaşlar, burada bir AVM vardı. Burada yemek yedim. Bir büyük boy pizza, 2 tane de vişne suyu 1455 ruble tuttu. Bu da yaklaşık 13-14 euro yapıyor. Güzeldi, gayet doyurucuydu zaten büyük boy aldığım için. Şimdi de kuzey ışıklarını izlemeye gideceğim turun olduğu yere gidiyorum. Zaten yakın, şimdi 5 dakikalık bir yürüme mesafesinde. Yani şu an için normal olduğunu söylüyorlar. Ama tabii haritadan kontrol ettikleri için yanlış da olabilir. Ya umarım bugün gözükür çünkü burada kalacağım süre kısıtlı. Ya her kaldığım günde ekstradan bana maliyet demek. O yüzden umarım bugün izleyebilirim. Tekrar bir daha gelmeme gerek kalmaz. Sonrasında zaten yarın da Teriberka turuna gidecektim. Yine bir turla gideceğim. Ya şu saçımın şu köşesindeki yer havaya kalktığı zaman sinirimi bozuyor gerçekten. Sürekli kamerada onu düzeltiyorum. Yani karnımızı da doyurduk. Şimdi güzelce gidip ışıkları izleyelim. Sonrasında bakalım. Umarım güzel bir şekilde gözükür. Ya heyecanlıyım. Yani heyecanım yarım kalsın istemiyorum. Çünkü diğer günler yarın havanın daha kötü olacağını söylediler. O yüzden zaten yarın buradayım ama yarın hiç izleme şansımız yok. Yani bugün iyi olmasından başka çarem yok. Çünkü ben hava durumuna baktığım zaman diğer günlerde de aynı şekilde hava sürekli kapalı gösteriyor. Yani şansımız yaver giderse bugün izleyebileceğim. Bugün izleyebilirsem çok iyi olacak. Şu an hava sıcaklığı burada -13, -12. Hissedilen de yaklaşık -19 derece. Ama tabii gideceğimiz yer daha doğrusu buraya, merkeze uzak. O yüzden oralar büyük ihtimalle buradan daha da soğuk olacak. Ama çok fazla aşırı soğuk olduğunu söyleyemem. Çünkü zaten termal kıyafet giymiştim. 2 adet çorap giydim. O yüzden ayaklarım da hiç üşümüyor. Su geçirmeyen bir botunuzun olması gerekiyor mutlaka. Bunları yaptığınız zaman bir sorun olmaz. Kazakta zaten dediğim gibi bir termal kıyafet giydim. 2 tane de kazak giydim ama bunlar çok kalın değil. Mont da zaten faydası oluyor. Yüzünüz için ama mutlaka ya atkı sarmanız lazım ya da tam yüzünüzü kapatan berelerden takmanız gerekiyor. Çünkü şu an rüzgar esiyor. Ben çekimi daha rahat yapabilmek için sadece bereyi takmadım. Ama bere takmanız gerekiyor çünkü çok soğuk gerçekten de. Takmadığınız zaman hasta olmamanız için mutlaka bere takmanız gerekiyor. Evet, bakalım birazdan haritalardan kontrol edeyim. Şu tarafta olması lazımdı galiba. Yanlış yere gitmeyelim. Evet arkadaşlar, şu anda bizi alacak servis geldi. Şu arkadaki servis. Doğru yere gelmişim. Şimdi gidelim artık, servise binelim. Böyle bir yer, nokta belirliyorlar. Buradan alıyorlar.
merkezi bir yerde zaten. O yüzden ulaşım da kolay oluyor. Otobüs, taksi her şeyle gelebiliyorsunuz. Artık umarım güzel geçer ve görebiliriz yani. Şu an başka söyleyecek bir şey bulamıyorum çünkü. Olmazsa da artık şans. Başka sefer tekrar geleceğim. Çünkü zaten havalar kapalı. Tabii ki bunu yine de öğrenirim diğer günler hangi gün en erken görebiliriz diye. Ama pazartesi gününden sonra olacaksa biraz zor olur kalmam. Çünkü Petersburg'u gezmem gerekiyor. Oraya dönmem gerekiyor. O yüzden de artık şans olduğu kadarıyla diyelim.